Bergen yoluna başladık. Yola çıktık. Aracı fullledik. Shell'den. Benzin 22.59. Kron 3 ile çarpın. Ne yapıyor? 70 lira diyelim yuvarlak. Bir de market alışverişimizi tamamladık. Bu arada Kiwi Market girdiğimiz market arasında en uygunuydu. 20 kron 60 liraya da kahvemizi içtik. Devam. Muhteşem. Görüntü muhteşem. İskoçya'yı mı, İrlanda'yı geziyor gibi hissediyorsun. Ve bir kayanın arkasından ne çıkacağını asla bilemez. Bakalım ne çıkacak şimdi. Tabiatı bozmadan. Evet. Şu anki yağmur. Aha, inekler. Nerede? Atlar mı? İnekler. İnekler. Oh kocaman. Hem koyun görüyorduk. Çok ender olsa inek görüyoruz, sığır. Bu bembeyaz ama. Evet. Buradaki ineklerin hepsi Bembeyaz. bembeyaz. Demiştim size albino mu acaba diye. Buzağı gördüm. Ama en çok gördüğüm şey karavan. Hız limiti, hız limiti, hız limiti, hız limiti. Evet. Şimdi şeye bineceğiz. Feribota bineceğiz. Evet, feribot Feribot zamanı. göründü. Autopass sistemi var. Yani ödemeyi buradan yapıyoruz. Otomatik. Araba 1, 2, 3, 4, 5 şerit var. Diğerleri kamyon ayrılmış. Bir feribot yolculuğu daha tamamlandı. Feribot çıkışında acayip agresif kullanıyorlar ya. Yol boyunca böyle sakin olan bu sürücüler. Feribottan çıkarken bir agresif çıkışları var. Bu arada kuyruk çalışmıyor. Devam ediyor. Navigasyon çalışmıyor.
Sıradaki durağımız Bergen. Konaklayacağımız yere ulaştık. Burada da bir daire kiraladık. Beraber keşfedelim. Girişi buradan şifreli anahtarla giriliyor. Yani ev sahibini görmeden bile giriş yapabiliyorsunuz. Antre, bir dolap var. Açık mutfak. Burada 2 kişi konaklayabilir. Televizyonumuz, sobamız. Mutfakta ne var? Kettle var. Mikrodalga var. Fırınımız var. Buzdolabımız var. Bulaşık makinemiz var. Evet, burası önemli. Bunlar olmadan mutfak bir işe yaramıyor. Güzel. Burası da çöptür. Ocağımız var. Yatak odası. Dolaplar. Evet, arkası ne yazık ki manzara yok. Bir de banyo, tuvalet. Bu da gayet yeterli. 3 kişi 2 gece konaklama Bergen gibi pahalı bir şehirde 330 euro. En güzeli de ücretsiz otopark olması. Norveç'te 6. günümüz. Bergen'deyiz. Dün vardık. Akşamüstü kısa bir Bergen turu yaptık. Aslında çoğunu görmüş olduk merkezi. Bugün cumartesi, güzel, yumuşak bir hava var. Hava tahmini olarak %80 falan yağmur gösteriyordu. Bergen'de 365 günün 300'ü yağmurluymuş. Yağmursuz güne denk gelmek bir şans. Biraz da Bergen'den bahsedeyim. Oslo'dan sonraki ikinci büyük şehir Norveç'in. Yaklaşık nüfus 300 bin. Bu kadar büyük. Yani zaten Norveç kendisi 5 milyonluk bir ülke. Bir çeşit ticaret ve liman merkezi. Arkamdaki en meşhur Bergen manzarası şu. Hansa evleri. Hansa Birliği 1700'lü yıllarda etkili bir ticaret birlikmiş. O dönemden kalma evler. Bergen'le ilgili fotoğrafların çoğunda zaten bu bölgeyi görürsünüz. En ünlü fotoğraf alanı burası. Bunun dışında Bergen nedir? Bir günde tamamlanabilecek bir şehirdir. Biz 2 gün ayırdık. Hatta 1,5 gün diyelim. Dün biraz yarım gün yolda gitti. Dolayısıyla bundan sonraki durağımız Flam. Flam üstü bir durak. Bergen'e Oslo'dan trenle de gelinebilir. Nereye gidelim? Bergen'e bakalım. Bir kişi. Yarın için birkaç tane fiyat var. Biz arabayla dolaşıyoruz. Dolayısıyla biraz daha istediğimiz rotayı çizebiliyoruz. Trenle rota biraz daha sınırlı olabiliyor ve trenler oldukça pahalı olduğu için 3 kişilik daha ekonomik olur diye araba seçtik ki öyle oldu. Şöyle bir kordon boyu Hansa evleri sergileniyor. Bir tanesi de müze olarak kullanılıyor. Bergen, Oslo'dan önce başkentmiş. Sonra başkentliği Oslo'ya kaptırmış. Böyle garip bir dinginlik var şehirde, ülkede. Bilmiyorum, biz mi çok böyle gürültüye, harekete, kalabalığa alışız?
Tabii bu kadar ahşap nasıl bir tehlikedir? Yangın. Pek çok yangın atlatmış bu şehir. Tekrar baştan yapılmış. Şöyle tarihi ahşaba dokunalım. Hafif nemli. Buram buram ahşap kokuyor. Şöyle bir menüye bakalım. Balık çorbası 195, 200 çarpı 3, 600 lira. Şöyle çift balık diyor. Fişe diyor 410 kron çarpı 3 1200. Başka ne var? Şöyle komple bir menü var. Neler var? Başlangıç tabağı var. Monkfish diyor. Domates sosuyla. Anladığım kadarıyla. Norveç peyniri. Kahverengi bir peynir meşhurmuş. Cheesecake. Ve 3 kişilik menü 750 kron. Çarpı 3. 2250. Hediyelik dükkanına girdim. Ne alabilirsiniz? Mesela bu 279 çarpı 3. Neredeyse 850 lira. Şu bardaklar çok hoş. Metal. Kamp yapmayı sevenler için bir anı. Bu da 160 çarpı 3 580, pardon 480. Bu güzelmiş. 300 lira. Bir tık daha pahalı ama 750, 250 kron. 450. Çok güzel ama ya. Şu. 450, 500 gibi. Şöyle bir kupa. Bence hoş. Bu da 100 kron, 300 lira. Tabii ki Bergen'de yapılacak aktivitelerden birisi de fiyord turu. Çeşitleri var. Tam gün süreni var, birkaç saat süreni var. Biz fiyord turu hakkımızı Flam'a sakladık. Oradan aldım. Bakalım. Flam'daki tur nasıl çıkacak? Ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bergen'den Flam'a giden feribot var. Üstünde şöyle yazıyor Norlet diye. Görünüyor mu? Evet. Fiyatları bu kendi sitesi var. Oradan araştırabilirsiniz. Bileti de oradan alabilirsiniz. Zannedersem 5 saatlik bir yolculuk.
En mantıklısı bu olur. Bergen'den Flam'a geçerken Fjord turu. Viking gemisi de var. Bu daha güzel. İmkan olsa bu ülkeye geldiğinizde karavan kiralayın. Uzun süreli olsun. Her taraf kamp yeri, kampçılık. İnanılmaz bir tabiatı var. Maliyeti yüksek bir gezi olur ama bence değer. Yani böyle bir planlama imkanınız varsa kesinlikle Norveç tam yeri. Şimdi şöyle bir yön tayini yapalım. Karşıdaki kaleden başladım. Hansa Birliği evlerini tamamladım. Caddeyi, kordonu tamamladım. Ve şöyle kordon sonunda balık marketine geliyorsunuz. Güzel bir yer. Bol bol balık kokusu. Buradan seçip taze taze arkada pişirtebiliyorsunuz. Arkada da yiyorlar işte. Made with cod. Cod ne acaba? Bu paleye benziyor ya. İspanyol tarzı. Kurutulmuş galiba. Taze taze. Buradan seçip pişirtip yiyebiliyorsunuz içeride. Şöyle yer var. Bizdeki tütsü et gibi. Güzelmiş değil mi? Güzelmiş. Geyik türüne göre de değişiyor. Şöyle de var bak. Tanesi 150. Ya paket olarak da var. Devam edelim. Balık marketine geldiniz. Hemen şu yönde. Bu arada ünlü bir restoran. Starbucks da burada. Evet. Karşımda caddenin sonunda feniküllerin başlangıç noktası var. Bergen'i tepeden seyretmek için turistlerin tercih ettiği bir feniküler. Fenikülerden sağa doğru giderseniz ise trafiğe kapalı güzel bir cadde daha var. Karşımda bir kuyruk var, bir büfe var. Orada da geyik eti sandviçi satılıyor. Valla midem kaldırabilir mi emin değilim. Deneyeyim dedim. Herhangi bir sos koydurtmadım. Midemi bozmak istemiyorum. Ve rengi gibi sevimli bir hayvanı yediğime inanamıyorum. Kötü değil. Tadı fena değil. Ama üzücü. Çok eski bir okul. 1740. Hemen fenikülerin arkasında. Kaçırmayın. Şurada bir kahve dükkanı var. Bir forumda kahvesinin iyi olduğunu okumuştum. Bakalım öneri doğru mu çıkacak? Bergen'de double cappuccino fiyatı 57 kron. 60 desek çarpı 3 180. Hemen fenikülerinin arkasında. Evet, buradan biniyorsunuz.
Feniküllerle çıkıyorsunuz. Yukarıda alan bu. İsterseniz 45 dakikalık yürüyüşe geri dönebiliyorsunuz. İş geliş 180 nok. Açıkçası yürümek istemedim. 6 günün yorgunluğu var. Bergen'in kelime anlamı şuymuş: dağlar arasındaki yeşil vadi. Niçin öyle dendiğini buradan bakınca daha iyi anlayabiliyorum. Aynen, dağların arasında kalmış bir vadi. Çok tatlısınız siz ya. Evet, yemek kavgası başladı. Feniküllerle çıkıp yürüyerek geri dönebiliyorsunuz. 3 kilometrelik bir yolu var ve buradan başlıyor. Buraya tabii ki manzara için öncelikle çıkılıyor ama çok keyifli bir doğa da var, tabiat da var. Restoran var, kafe var, keçiler var, çocuklar için oyun alanları var. Zaman geçirmek için de buraya gelinir. Dere skal jubler. Mere, mere.